Bir zamanlar sosyal medya demek sadece profil fotoğrafı paylaşmak değildi. Bir zamanlar sosyalleşmek için cadde 1'e gitmek, fıskiyenin başında beklemek ve tanımadığın insanlarla balık tutarken dertleşmek gerekiyordu. Türkiye internet tarihinin en büyük dijital şehri Sanalika. Facebook'un henüz emeklediği, akıllı telefonların cebimize girmediği o yıllarda hepimizin ikinci bir hayatı vardı. Peki o cıvıl cıvıl caddelere ne oldu? Neden o kalabalıklar birer birer dağıldı? Bugün Sanalika'nın altın çağına ve hüzünlü değişimine bir yolculuğa çıkıyoruz. Sanalika, 2008 yılında kapılarını açtığında Türk internet kullanıcısı için bir devrimdi. Kendi karakterini yaratıyor, bir apartman dairesi kiralıyor ve gerçek zamanlı olarak binlerce kişiyle aynı sokaklarda yürüyordun. Oyunun ruhu etkileşimdi. Yönetmen olup kendi filmini çekenler, gazeteci olup Sanalika ana sayfasında haber yapanlar, hatta belediye başkanı seçilmeye çalışanlar. Sanalika bize sadece oyun oynamayı değil, bir topluluğun parçası olmayı öğretti. Diamond üyelik almak o zamanlar bir statü sembolüydü. Hatırlar mısınız? Tabii Sanalika demek sadece eğlence demek değildi. O meşhur "bana şifreni ver, sana sanal yükleyeyim" diyen dolandırıcılar, İlk dijital aşklar ve caddelerde yapılan protestolar. Oyunun kendine has bir argosu, kendine has bir raconu vardı. Sanalika ana haber bültenlerini takip etmek, hangi mekanın popüler olduğunu bilmek bir zorunluluktu. Peki bu devasa Türk yapımı dünya neden eski gücünü kaybetti? Birkaç büyük sebep var. Mobil devrim. İnsanlar bilgisayar başından kalkıp telefonlara geçtiğinde Sanalika bu geçişi çok geç yaptı. Flash Player'ın ölümü. Tıpkı Stardoll gibi Sanalika da flash tabanlıydı. Tarayıcı teknolojileri değişince giriş yapmak zorlaştı. Yeni nesil ve rekabet. Roblox ve Minecraft gibi global devler yeni nesil oyuncuları kendi dünyalarına çekti. Yönetimsel değişiklikler. Oyunun defalarca el değiştirmesi, kapanıp açılması ve teknik hatalar sadık kitlenin yavaş yavaş uzaklaşmasına neden oldu. Bugün Sanalika hala açık. Evet, girip cadde 1'de yürüyebilirsiniz. Ama o eski heyecanı, o tıklım tıklım kafeleri bulmak zor. Şimdi orası sadece eski günleri yad eden old tayfanın arada bir uğradığı, anılarla dolu bir müze şehir gibi. Yine de o fıskiyenin sesi kulağımıza geldiğinde hepimiz o 2010'lu yılların başındaki masumiyete geri dönüyoruz. Sanalika bizim kuşağımızın ilk dijital memleketiydi. Sizin Sanalika'daki unutamadığınız anınız neydi? Hangi caddede daha çok vakit geçirirdiniz? Yorumlarda o eski günleri konuşalım. Bir sonraki nostalji dosyasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.